Herkese merhaba arkadaşlar. Devin Haney, Jojo Diaz maçı tamamlandı. Maç hakem kararıyla Devin Haney'e verildi. Bu maç Devin Haney'nin mi yoksa Jojo Diaz'ın mı hakkıydı? Bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya açıklamalar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu yorumlarınız benim için çok çok önemli. Çünkü ben de ona göre kendimi değerlendiriyorum. Yoksa ben mi bir yerde yanlış yapıyorum diye. Şimdi öncelikle bu maç için şunu söyleyebiliriz. İlk 3 round ortada, karşılıklı yumruklar var. İki rakip de ilk 3 round birbirlerini çözdüler. Çok fazla riske girmediler. Çok fazla yumruk atmaya çekindiler. Ama 4. roundda Diaz üstündü. Diaz etkisini yavaş yavaş gösterdi. 5. round kontrol Haney'e geçti. Haney 5. roundun sonlarına doğru biraz kontrolü ele aldı. 6. round Haney üstündü. 7. round Jojo Diaz üstündü. Özellikle de kroşelerini çok iyi vurdu Jojo Diaz 7. round. 8. round ortadaydı. 9. round ortadaydı. 10. round ortadaydı. 11. round ortadaydı. Ama 12. roundda Jojo Diaz'ın net bir şekilde üstünlüğü vardı. Çok iyi maç çıkardı. Hatta zaman zaman Devin Haney'i ayakta uyuttu. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Devin Haney dövüşmesi gerektiği gibi dövüştü. Jojo Diaz'ı mesafenin dışında tuttu. İçinde tutsaydı maç belki çok farklı da olabilirdi. Kesinlikle o mesafeyi çok iyi korudu. Bence doğru olanı yaptı. Jojo Diaz özellikle de savunmasını çok beğendim. Özellikle de disiplini hiçbir zaman elden bırakmadı. Ama daha etkili olabilirdi Jojo Diaz. Mesela Devin Haney alta vuruşlarında, direkt vuruşlarında gelişine kontrolları vurabilirdi. Kroşeleri vurabilirdi. Çok daha fazla puan alıp belki hakemlere de bu maçı bırakmayabilirdi. Nasıl ki 7. round, 12. round, 4. round yaptığının aynısını yapabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Devin Haney'nin boksu biraz sempatik gözüküyor. Özellikle de ring etrafındaki izleyen boks fanlarına Devin Haney'nin boksu biraz da görsel olarak güzel gözüküyor ama şu bir gerçekti. Bu maçı ben kendim değerlendirecek olsaydım bu maçı ben Jojo Diaz'a verirdim. Bence bu maç Jojo Diaz'ın hakkı. Genel olarak zaten ortada bir maçtı. Ama dediğim gibi bazı roundlarda bariz bir şekilde Jojo Diaz'ın üstünlüğü vardı. Belki bana katılan arkadaşlar olacaktır, olmayacaktır. Bunu bilemeyeceğim ama benim şahsi kanaatim bu. Çünkü bir boksör olarak bu maça bakıyorum. Yani kendim sanki Devin Haney'nin karşısında dövüşmüş ve maç sonucunu bekleyen birisi gibi olarak hissettiğin zaman zaten kendi de zaten aldığı maça inanıyordu Jojo Diaz ama hep puanlarda Haney'nin bir üstünlüğü vardı. 39-37, 24-26, 68-65, 28-24. Yani Devin Haney hep bir tık önde tutuldu maçlarda. Doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz da ne yapabilirdi Devin Haney? Bence kullanmak özellikle de kullanacağı bazı yumrukları en iyi vurduğu yumrukları kullanmadı. Özellikle de bu maçta sol kroşelerini, sol direklerini solunun üzerinden çok fazla vurması gerekiyordu. Özellikle rakibi ters karttı. Sağ tarafına çok kaçması gerekiyordu. Ama bunları yapmadı. Önünde durdu. Alta direklerini çok iyi vurdu. Yakından kroşelerini çok iyi vurdu. Özellikle de aparkatlarını çok iyi vurdu Devin Haney. Direklerini çok iyi vurdu. Ama dediğim gibi Jojo Diaz rakibin üzerine gelirken şunu gördüm. Gardını aldığında rakibin üzerine geliyor. Çok sakin. İki boksör de çok dikkatli. Refleksleri çok güçlü. İkisinin de dikkatli kontrol. İkisinin de elindeydi aslında. Hiçbir zaman kontrolü elden kaybetmediler. Bu yüzden de zaman zaman birbirlerine yumruk vurmakta çok çekindiler. Ama ne zaman ki ikisinden biri en ufak dikkatini dağıldığında zaten diğeri yumruk atmaya başladı. Şu bir gerçek. Enerjisi heyecanı çok yüksek miydi maçın? Çok fazla değildi ama zaman zaman bazı roundlarda yine fanlar bir ayağa kalktı. Ama tam o adrenalini doruklara ulaştırmadılar. Yani o heyecanı doruklara ulaştırmadılar. Bazı roundlarda sadece biraz boks fanların içinde heyecan uyandırdılar.
genel olarak sakin ve ortada geçen bir maçtı bu maç. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle bence Devin Haney kroşeleri çok fazla vurması gerekiyor. Çok fazla aldatması, vücut fendi yapıp rakibinden yumruk gelince açılınca yumruk atması gerekiyor. Çünkü rakibi sürekli kapalı bir boksöre düşünün. Sürekli üzerinize geldiği zaman siz de doğal olarak ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü kapalı yumruk atıyorsun. Paladına geliyor ve artık bir yerden sonra yumruk ata yoruluyorsun. Attığın yumruklar puan da değil. Çünkü sürekli hepsi gardına geliyor. Yani psikolojik de insan etkileniyor. Şu bir gerçek, benim zaten hep söylüyorum, bir boksör iyi kapanması gerekiyor. Kapanma konusunda hep şunu söylerim. Yani bir boksör buradan kapandığı zaman buradan yumruk almaması gerekiyor. Veya buradan mesela Floyd stilini yaptığı zaman buradan yumruk almaması gerekiyor. Çok iyi kapanması gerekiyor. Bunu burada tutması gerekiyor. Giorgio Diaz ne yapıyor? Kapanırken çok rahat. Elleri burada ve altı üstü de çok iyi kapatıyor ve buradan rakibini görüyor. Rakibinden yumruk geldiğinde çok iyi kapatıyor ve kesinlikle içeriden yumruk vuramıyor rakibi Giorgio Diaz'a. Savunması gerçekten çok iyiydi. Bence çok akıllı boks yaptı Giorgio Diaz. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Zaman zaman hani şunu söylüyordum. Giorgio Diaz'ın bundan önceki yaptığım maç öncesi analizde şunu söylemiştim. Giorgio Diaz 10, 11, 12. roundlarda çok etkili diye, kendini gizliyor diye. 10, 11. roundda istediğimi yapmadı. İkisinin arasında maç ortadaydı. Ama 12. round benim beklediğim Giorgio Diaz'ı ben gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse Devin Haney'i de çok zor duruma soktuğu anlar oldu. Bunu da izleyen arkadaşlar vardır. Şu bir gerçek arkadaşlar. Yani Giorgio Diaz'ın da vurması gereken bazı yumrukları vurmadı. Yani maç boyunca özellikle de rakibi düşünün ki Devin Haney aşağıya sağ direkt vuruyor. O da aynı anda sağ direğini çıkartacaktı. Yani kontrolünü vuracaktı. Ne yapacaktı mesela? Rakibi geliyor mesela aşağıya vuracağı zaman o an çıktığını hissettiği anda sağ kroşesini vuracaktı. Bunları çok vurması gerekiyordu. Bunları vursaydı çok daha fazla puan alabilirdi. Belki maçın dediğim gibi hakemlerin kararına bile kalmazdı. Yani ring etrafındaki insanlar bile bu maç için Haney'e verselerdi yuvalarlardı. Ama dediğim gibi onun da eksiklikleri vardı. Devin Haney'nin de sol kroşelerini çok kullanması gerekiyordu. Çok aldatması gerekiyordu. Alta vurup alta göstertip üste vurması gerekiyordu. Yani hep bir tek iyi yaptığı şey şu: rakibini mesafede tuttu Devin Haney. Bence bu akşam Liniers maçında da gördük Devin Haney'nin boksunu. Bu maçta da gördük. Fark eden bir şey yok. Yani insanların içinde hep bir şey kalıyor. Yani özellikle de boks fanlarının, yani bu maç niye böyle oldu? Acaba Liniers'ın mı Haney'nin mi hakkıydı? Maça niye veriliyor? Bu maçta da aynı şekilde bir kararsızlık hakim oluyor genelde Devin Haney maçlarında. Ama Kambosos Lopez maçında kararsızlık hakim değil. Maç Kambosos'un hakkı ve kimsenin içinde de bir uhde kalmıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bu maçla ilgili başka neler söyleyebiliriz? Doğrusunu söylemek gerekirse boksu ring içerisinde yapman gerektiği gibi yapmalısın. Rakibine göre taktik ve strateji uygulamak zorundasın. Uyguladığın zaman kazanıyorsun. Eğer uygulamazsan, yanlış bir boks yaparsan doğal olarak bu tarz maçları kaybedebiliyorsun. Devin Haney'nin stili yanlış değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bence rakibini mesafenin içine sokmadı. Soksaydı belki maç daha farklı olacaktı. Çünkü belli bir mesafede çok iyi yumruklar vurabilen bir isim Giorgio Diaz. Bunu da önceki maçlarında gördük. Özellikle dörtlü, beşli, altılı kombinelerini çok iyi vuruyor Giorgio Diaz. Ama bu maçta Devin Haney tabii ki akıllı bir boksör. Mesafede tuttuğu için bir türlü istediği boksu da doğrusunu söylemek gerekirse Giorgio Diaz'a yaptırmadı. Bu maçta beklenildiği gibi değil. Bence Devin Haney'i aslında bu maçta daha iyi bekliyordum ben. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Diaz beni şaşırttı. Çok güzel bir performans sergiledi. Çok akıllı dövüştü. Maç boyu konsantre, dikkatliydi.
genel olarak iki boksör de yani şu bir gerçek ortada geçen bir maçtı ama bu maçı hakem olsan desen ki bana sen kime verirsin? Bu maçı ben gözüm kapalı bir şekilde Jojo Diaz'a veririm. Doğrusunu söylemek gerekirse. Belki size göre bariz bir şekilde David Haney üstündür. Orasını bilemeyeceğim. Onu da nerede üstündü, ne yaptı onu da açıklamalar kısmına yazın. Ben de yanlış mı izledim maçı? Ben özellikle de milimetrik maçı saniyesi saniyesini izledim. İki boksörü de çok iyi takip ettim maçın 12 round boyunca. Benim düşüncem bu maçla ilgili bu şekilde. Yaptığım analizlerde şunu söylemiştim. Bu maça bir yüzdelik verirsem %70 Jojo Diaz'a, %75 Devin Haney'e bu maçı kazanacağına dair zaten vermiştim. Bu maçın mesela çok bariz vermedim. Bazı maçlarda şunu diyebiliyorum mesela %85, %90 işte şu boksör kazanır. O diğer boksöre de %50 veriyorum ama bu maçta şunu biliyordum yani iki boksör de birbirlerine çok yakın oldukları için bu maça bir %75, %85 yani çok aralarına bir uçurum koymadım bu maçta. Çünkü ikisi de akıllı boks yapıyor ve bunu gördüğüm için de bu şekilde bir yüzdelik koymuştum. Önceki yorumlarıma bakabilirsiniz bu maçla ilgili. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu maçla ilgili bunlar arkadaşlar. Benim gözlemlerim, çıkarttığım analizler, yorumlarım bu şekilde. Benim yorumlarım kendime özgü. Belki bazı konularda çok mesela istediğinizden, beklediğinizden çok farklı anlatıyorum maçları. Farklı yorumluyorum. Dediğim gibi ben şu anda kendime özgü yorumları yapıyorum ama bundan sonra biraz daha analiz yaparken bazı şeylerde daha profesyonel olacağız. Sonrasında daha milimetrik, özellikle de her round, birinci round, ikinci round nerede ne yaptı bunları daha ince detaylara inerek göstereceğiz ve bu şekilde değerlendireceğiz maçları. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, eğer ki bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olup videolara beğeni koymayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın daha çok büyümesi ve daha çok kişiye ulaşmamız için şimdilik beni dinleyip zamanla ayıran herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.